Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Gazali'nin Faysalı Tefrika adlı eserinin müzakerelerine başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Gazali'nin Munkız Mine Delal adlı eserine dair 10 bölümlük bir müzakere gerçekleştirmiştik. Sonrasında Filozofların Tutarsızlığı adlı eserine dair de yöntem bakımından 4 bölümlük bir müzakere ortaya koymuştuk. Bugün sizlerle Faysalı Tefrika'yı ele almaya başlıyoruz. Bu eserin İslam düşünce tarihindeki önemine öncelikle oradan başlamamız lazım. İslam düşünce tarihinin temel belirleyicilerinden bir tanesi filozoflarla kelamcılar arasındaki o tekfire varan bir tartışmadır. Bu tartışmayı anlamlandırdığımız zaman bugüne kadar gelen o fikri tartışmaların itikadi noktaya kayma sürecinde anlamlandırmış oluruz. Bugün bu tekfir söyleminin ve tekfirci yöntemin İslam dünyasına verdiği zararların en uç noktalara kadar geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Peki Gazali Faysalı Tefrika Beynel İslam ve Zendeka adlı eserinde neyi amaçlıyor? Buna değinmemiz lazım. Gazali bu eserinde İslam ve zındıklık arasındaki farklara dair ayırt edici bir ölçüt koymaya çalışıyor. Peki amacı ne Gazali'nin? Gazali rahatsız aslında bu söylemlerden. Neden? Çünkü her önüne gelen diğer insanları tekfir ediyor ve bunda herhangi bir kriter, kıstas koymaksızın karşıdaki insanları itham ediyor. Aslında Gazali filozofları tekfir ederken kendisi de kimi zaman tekfirle karşı karşıya kalıyor. Bundan dolayı da bu eseri ortaya koyarak tekfirci söylemin temellerini ve kendisinin de tekfir söylemine yönelmesinin aslında analizini yapmış oluyor. Peki Gazali bu eserini nasıl kalem alıyor? Öncelikle temel başlıklara bir bakalım. Daha sonra Gazali'nin ilk bölümde kitaba nasıl bir giriş yaptığını ve bunu nasıl müzakere açtığını inceleyelim. Şimdi Gazali ilk olarak her öğretinin bir hakikat tasavvuru olduğunu, daha sonra küfür nedir ve buna dair tanımını, ardından varlığın mertebesini, sonrasında tevil ve tevilin ilkelerini, onun ardından da tekfire dair hususları ele alıyor. Sonrasında ilahi rahmet ve şefaatle kurtuluşa ermek noktasındaki görüşlerini ifade ediyor ve en sonunda tekfir eden insanlar hakkında bir bölümle kitabını tamamlıyor. Gazali burada tekfirci söylemin problemlerini ve ortaya çıkardığı sorunları tek tek ele alıyor. Fakat filozoflara dair iddialarından da geri adım atmıyor. İşte biz de sizlerle beraber bu kitabın müzakeresiyle Gazali'nin bu noktadaki kaygılarını, iddialarını ve kendisinin hareket noktasını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Şimdi Gazali eserine nasıl başlıyor? Gazali ilk önce Allah'a hamd ve Hazreti Peygamber'e selam ile başlıyor. Ve ardından asıl meseleye gelelim diyerekten ilk argümanını ortaya koyuyor. Müşfik kardeş ve tarafımızdan ayrılmayan dost, dini uygulamaların sırlarına dair telif ettiğimiz bazı kitaplarımıza yönelik hasetçi kimselerin sözlerini işiterek kulaklarınızın tırmalanmasından dolayı fikir bütünlüğünüzün bozulduğunu, kalbinizin öfkeyle dolduğunu gördüm. Gazali'nin kitaplarına dair de bir takım ithamlar var. Ve Gazali'nin aslında hakikat olan yoldan ayrıldığı ithamı ve onu sevenlerin de bundan üzgün olduğuna dair bir duyum alıyor Gazali. Onların iddiasına göre bunlardan bizden öncekilerin ve önde gelen kelamcıların öğretilerine muhalif görüşler vardır. Yine onlara göre bir karış dahi olsa Eşari öğretiden ayrılmak küfürdür. Önemsiz bir hususta bile bu öğretiden ayrılmak dalalet ve hüsrandır. Aslında Gazali kendisinin filozofları tekfir ettiği hususlar üzerinde söyleyebileceğimiz benzer bir iddiayla karşı karşıya kalıyor. Kendisi ne diyordu? Filozoflar dinin temel esaslarına dair ilkelerden ayrılıyor ve bundan dolayı da tekfiri gerekiyor söylemine giriyordu. Aynı iddialar kendisinin ana yol olan, temel yol olan Eşari öğretiden ayrıldığı ve bu Eşari öğretiden ayrılması nedeniyle de dinin hakikatinden uzaklaştığı ithamıyla kendisine de geliyordu. Hatta bununla ilgili Gazali'nin Munkız adlı eserine baktığımız zaman orada da Gazali'ye dair bir takım ithamlar ve şüpheler yöneltiliyordu. Burada şunu görüyoruz. Aslında tekfir söylemi, İslam düşüncesinin genelinde baktığımız zaman tekfirci bir söylemi tutunan alimlerin pek çoğu kendisi de tekfirci söylemle karşı karşıya kalmışlardır. O halde şunu dememiz lazım. Bizim burada tekfirci söylemden ziyade fikir ve ifade hürriyeti bağlamında fikirlerin tartışıldığı bir ortamın üzerinde konuşmamız lazım. Aslında Gazali de kendisi de karşı karşıya kaldığı durumla ilgili bir değerlendirme yapıyor.
Ey müşfik ve kendi tarafını tutan kardeşim, rahatla, onunla göğsünü daraltma. Duygularına birazcık hakim ol. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Şimdi burada söyleyeceğim cümle çok önemli. Burada diyor ki, haset edilmeyeni ve hakkında ileri geri konuşulmayanı hakir görürüm. Küfür ve dalaletle itham edilmeyeni de küçük görürüm diyor Gazali. Yani büyük bir fikir insanıysanız, düşünce insanıysanız, ortaya açık ve net bir şekilde görüşler koyuyorsanız ve bu görüşlerin bir tutuma, bir yönteme dayalı sonuçları oluyorsa o zaman siz başkalarının hışmına uğrayabilirsiniz. Öncelikle size karşı haset ederler. O bulunduğunuz konum, ilmi mevki ve saygınlığı kıskanırlar. İkinci olarak da bu saygınlık konumundan sizi indirmek için gerekirse küfür ve dalaletle de sizi suçlayabilirler diyor. Gazali aslında burada şunu söylüyor. Büyük insanlar bu tip ithamlarla karşı karşıya kalabilirler. Bundan dolayı da sizler bu tip söylemleri söyleyenlere karşı çok da üzülmeyin. Çünkü biz kendimizi bildikten sonra onların söyledikleri bizim için önemli değil diyor. Şimdi burada bunun da kanıtlamasını verecek. Hangi davetçi peygamberlerin efendisinden salat ve selam onun üzerine olsun daha olgun ve daha akıllıdır. Buna rağmen onun hakkında delilerden bir deli olduğunu söylemişlerdi. Hangi söz alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın kelamından daha yüce ve daha doğrudur. Bununla birlikte ona esatürül evvelin yani öncekilerin söylemleri, söylenceleri şeklinde bir ifade kullanmıştı diyor. Bundan dolayı Allah kelamına ve Peygamber Efendimiz'e karşı söylenen bu tip söylemlerin bizlere söylenmesi, bizim hakkımızda kullanması seni rencide etmesin. Çünkü hasetçi insanlar ve bu noktada kendini ispat edemeyen insanlar bunları söyleyebilirler. Bunların arkasına sığınarak senin otoriteni ve senin bilgini insanların nazarında küçük düşürmeye çalışabilirler diyor. Şimdi bu insanlarla münakaşa etmekten ve onları delil getirerek susturma çabasından uzak dur. Çünkü istemeyene verme, duymayana da duyurma çabasındasın. Şair şöyle demiştir. Bütün düşmanlıklar barışa ulaştırılabilir ancak haset edenin sana yaptığı düşmanlık hariç. Yani bu insanlara kanıt getirmek, bu insanlar karşısında tartışmaya girmek anlamsız. Çünkü onlar belli bir düşmanlık, kin ve nefret üzere hareket ettikleri için bunlarla senin zaman kaybetmen, onların fikirlerini değiştirmeye çalışman mantıklı bir şey değil. Ne yapacaksın? Bunlardan uzak durmak ve kendi halinde işliğine gücüne devam etmek en sağlıklı yol diyor. Şimdi eğer böyle insanlardan herhangi bir ikna etme umudu olsaydı insanların en yücesine yeis ayetleri yani ümitsizliğe dair tutuma işaret eden ayetler gelir miydi diyor. Allah Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse bir delik açıp yerin dibine inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Yine Allah Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? Üzerlerine gökten bir kapı açsak da oradan yükselseler yine de diyeceklerdir ki herhalde gözlerimiz döndürüldü, biz büyülenmiş bir topluluğuz. Aynı şekilde eğer sana yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Yine Allah Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine inanacak değillerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Şimdi burada iman hadisesiyle ilgili ya da inanç olayı ile ilgili bir tespit ortaya konuluyor. Ve fikri tartışmalardan hareketle bir kişinin doğruyu bulmasının bir takım yolların olduğuna işaret ediliyor aslında. Neden? Çünkü insan bir şeyi kabul etmek istiyorsa ya da doğru bilgiyi arıyorsa o kişiyle bir takım tartışmalar yapılır. Fakat kendi iç dünyasını beslemiş, kendi iç dünyasında kin, haset ve nefretle senin önüne gelip sana bir takım şeyleri söylüyorsa bu insanlara tartışmak değil, bu insanlardan uzak durmak en doğrusudur diyor Gazali burada bize. Ve bu da aslında çok doğru bir söz. Neden? Çünkü insanlarla siyasi, ideolojik, fikri açıdan eğer inatlaşmaya girerseniz asla fikri bir sonuç elde edemezsiniz. Buradaki ayetlerde de bize vurgulanan şey aslında o.
İnsan eğer hakikati kabul etmeye yönelik bir kalbinde, zihninde, duygusunda ve düşüncesinde yönelim sahibi ise o insanlar ancak doğru yola erişebilir. Doğru yolu, hakikati kabul edip onun üzerinde durabilir. Şimdi Gazali burada insanların niçin doğru yoldan, hakikatten uzak durduklarına dair de bir değerlendirme yapıyor. Onlarla ilgili bunların arka planda ne var onu söylüyor bize. Burası da bana göre çok değerli. Yani bir insan niçin hakikat tarafında durmaz da hakikatin aksi istikametinde ilerler. Bunun temel etmenlerini söylüyor bize. Küfrün ve imanın hakikatinin ve tanımlarının, hakikat ve delaletin gerçekliğinin ve sırlarının, kalpleri makam ve mevki sevgisiyle kirlenmiş olanlara tecelli etmeyeceğini bil. Bu çok net ve açık bir söylem arkadaşlar bizim için. Diyor ki eğer sen makam ve mevki peşindeysen, hakikat ve dalaletin gerçekliklerini anlama imkanına sahip değilsin. Çünkü sen o gözlükle, o pencereden bakıyorsun ve senin gerçekliği görme şansın buradan çok çok uzakta. Bilakis bunlar ilk olarak ancak geçici dünyanın kir ve pasından kalplerini temizlemiş olanlara, bakın kime açılıyormuş? Yani makam ve mevki peşinde koşanlara bu bilgiler, hakikat ilmi açılmıyormuş. Kime açılıyormuş? Kalbini bu dünyanın isteklerinden, arzularından temizleyen, ikinci olarak arınmış ruhlara, üçüncü olarak saf bir zikirle aydınlanmış olanlara, dördüncü olarak isabetli fikirle beslenmiş olanlara, beşinci olarak dini sırlara sıkı sıkıya bağlı kalmakla süslenmiş olanlara açılır diyor. Yani bize Gazali bir yöntem veriyor. Kalbin arındırılması, zikrin, fikrin bir olması ve dini anlamda da insanların dini sınırlara dikkat etmesinin bütünlük içerisinde ortaya çıkmasıyla ancak gerçekliğe ulaşma şansımız olduğunu söylüyor Gazali bize. O zaman bunların sonucunda nübüvvet meşalesinin nuru onun üzerine feyzeder ve o sanki sırlanmış bir aynaya dönüşür. Kalbinin cam şişesindeki iman lambası nurlar saçan bir kaynağa dönüşür. Öyle ki ateş ona değmediği halde onun yağı ışık saçar. İşte bu ışık kişinin bilgisiyle aydınlanması diyebileceğimiz bir ışık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yine Gazali bize bir uyarı yapıyor. Melekut aleminin sırları heva ve hevesini ilah edinmiş, yöneticilerini mabut addetmiş, yani adeta onlara tapan, kıbleleri para ve dinar, takip ettikleri yol ahmaklık, iradeleri makamları ve şehvetleri, ibadetleri zenginlere hizmet, zikirleri vesveseleri olan, siyasilerle birlikte görünmeyi hazine addeden, fikrini makam ve mevkilerini korumak için hileli çıkarımlara adayan bir kavme nasıl tecelli etsin? Şimdi arkadaşlar, Gazali'nin burada söylediği tüm bu unsurlar kişinin ilmi başka bir maksatla yapmasını, hareketlerini riya üzerine kurmasını, tüm bunlardan hareketle de dünyevi çıkarlar amaçlamasına işaret ediyor. Peki bu kişiye bir şey kazandırıyor mu? Kazandırmıyor. Nasıl söylüyor Gazali? Bunlar küfür karanlığını iman aydınlığından nasıl ayırt edecekler? Bakın, karanlıkla aydınlığı ayırt etmek için kişinin öncelikle doğru görmesi lazım. Ama bu kişiler iç dünyaları kirlendiği için makama, mevkiye, şöhrete, zihinlerini kaptırdıkları için o aydınlıkla karanlığı ayırt edecek bir zihniyete ulaşamazlar Gazali'ye göre. Bu ilahi bir ilhamla mı olacak? Kalpleri dünyevi kirlerden arınmamış ki. Yoksa ilmi yetkinlikle mi olacak? Onların ilim diye sahip oldukları necaset meselesi ve zaferan suyu ve benzerlerinin kullanıp kullanmayacağıdır. Heyhat, yazıklar olsun. Bu arayış o kadar yüce ve nefistir ki kuru bir arzu ve boş hayallerle gerçekleşmez. Bunun için sen kendi işinle meşgul ol, kalan zamanını onlarla uğraşarak harcama. Gazali'nin burada işaret ettiği şey benim için çok önemli. Çünkü geçmiş dönemdeki fıkhi uygulamaları kitaptan açıp okumak
alimlik olarak addediliyor. Halbuki bugün pek çok sorunumuz var ve bu sorunları aydınlatmak için düşünce insanlarının yeniden bir takım yorumlar yapması, dini evrensel anlamda bir tutuma, evrensel bir bakışa tekrar kavuşturacak bir yaklaşım sergileyerek bu yorumlarını açık yüreklilikle ifade etmesi gerekiyor. Fakat bunlar Gazali'nin dediği gibi necaset meselesiyle zaferan suyunun hükmünden başka bir şeyi bilmeyen fakat kendisini bunları bildikleri için de alimlerin en yüce mertebesinde zanneden cahilliğin diplerindeki insanların dini düşünceye yön verdiklerini görüyoruz. Ve bunu ben söylemiyorum, bunu Gazali söylüyor. İşte bu cehaletle İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu aydınlatmanın hakikaten imkanı yok. Ama bakın dikkat edin, sorun o dönemde de aynı sorun. Bunlar ilimden anlamazlar fakat kendilerini en yüce alim mertebesinde gördükleri için insanların hayatlarında ne yapıyorlar? Karartıyorlar, itham ediyorlar ve insanlara aslında baskı mekanizmalarını kullanıyorlar. Şimdi son cümle olarak bizi anmaktan yüz çevirenlere ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlere aldırma. Bu onların ulaştıkları bilginin seviyesini gösterir. Doğrusu Rabbin yolundan sapmış olanı da doğru yola erişeni de bilir şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani bunlar bu dini ilimlerle ilgili bütün söylediklerini dünyevi amaçlarla kullanıyorlar. Aslında bunu sonraki dönemlerde İbn Rüşd de yaşıyor. Yani bu katı fakih mantığı denilebilecek geçmiş dönemleri çok ciddi anlamda kılıcının iki tarafı da kesen bir hükümle birçok düşünürü, filozofu konumundan, hayatından eden yaklaşımları barındırıyor arkadaşlar. Ama burada Gazali'nin söylediği şu noktaya temas etmemiz gerekiyor. Gazali necaset meselesi ve zaferan suyunun hükmünün dışında bir şey bilmeyen insanların dini düşünce ile ilgili hüküm vermeleri ve ahkam kesmelerinin aslında onların cehaletin diplerinde olduklarını ve aslında en karanlık noktaya işaret ettiklerini gösteriyor ve tarihte de bugün de sorunlarımızın nereden kaynaklandığını bizlere aslında gösteriyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi burada bitiriyorum. Birinci bölüm, yani her öğretinin bir hakikat tasavvuru olduğuna dair kısmında kalalım. Ben oturumun başında söylemeyi unuttum. Biz müzakeremizi hangi kitaptan gerçekleştireceğiz? Mevlüt Uyanık hocamla beraber İclal Arslan hocamızın editörlüğünde çevirisini yaptığımız Elis yayınlarından çıkan nüshayı kullanacağız arkadaşlar bu müzakeremizde. Ve kaç bölüm var ona bir bakalım. Bu 13. bölüm diyor. Yani sizlerle beraber yaklaşık 14 haftalık bir müzakere gerçekleştirmeyi planlıyorum. Sizler de sorularınızla, önerilerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü tekfir meselesi, tekfir söylemi hakikaten çok sorunlu bir durum. Ve bununla ilgili bilen de bilmeyen de çok rahat bir şekilde konuşabiliyor. Çünkü din cahil insan için üzerinde herkesin yorum yapabileceği bir alandır. Ama din aydın insan için son derece dikkatli konuşulması gereken ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken kıldan ince, kılıçtan keskin bir noktadır. Onun için bizler de bu müzakereleri gerçekleştirirken elimizden geldiği ölçüde düşüncelerimizi anlamaya, anlamlandırmaya ve sizlerle bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bu konularla ilgili katkılarınızı, önerilerinizi de her daim sizlerden bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.